Selamlar, ben Yusuf. Uzun zamandır video atmıyordum. Bunun birçok sebebi var. Fakat ben bu sebeplerden değil de direkt konuya gireceğim yeni bir video ile başlamak istedim. Peki konu olarak neyden bahsediyorum? Konu olarak hazır yeni film gelmişken, ben de henüz izlememişken bir giriş niteliğinde Batman hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle anne ve babasının gözlerinin önünde öldürülmesi hakkında düşünmeden, bu travma hakkında empati kurmadan Bruce Wayne'in kişiliğini pek anlayamayız. Hatırlarsanız Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre kişiliğin oluşması erken çocukluk dönemiyle ilgiliydi. Yani bu da demek oluyor ki Bruce Wayne'in dönüştüğü şeylerin çoğu erken çocukluk dönemiyle ilgili. Yani daha da açarsak Batman'in oluşumu Bruce Wayne'in erken yaşta yaşadığı bu travmatik deneyimin bir yansıması olarak gelmekte. Bruce Wayne'in bu olay ile ilgili nasıl başa çıktığı, bu olayı nasıl yönettiği, Bruce Wayne'in kimliğini oluşturmakta. Bruce Wayne'in bu travma ile ilgili iyi başa çıkabildiği yönler var, iyi başa çıkamadığı yönler var. Yani düşününce kendinize yakın birini kaybettiğiniz zaman bu durum ile başa çıkmanın birçok yolu oluyor. Kimi insan farklı savunma mekanizması kullanıyor. Kimi insan başa çıkmada zorluk çekiyor ve kimi insan da savunmacı tavırlar sergiliyor. Bunların hepsi doğal. Savunmacı tavıra bir örnek verecek olursam Amber alarmını örnek verebilirim. Peki nedir bu Amber alarmı? Amber alarmı Amerika'da 90'lı yılların başında kaçırılıp ve maalesef öldürülüp hayatını kaybeden bir kız çocuğu. Bu olay yaşandıktan sonra Amber'ın ailesi kaçırılma olayını daha fazla insana duyurabilseydik eğer bu olay ölümle sonuçlanmayabilirdi diye düşünmüşler. Ve çocuk kaçırılma durumu için erken bir uyarı sistemi oluşturmaya çalışmışlar. Hatta Amerika'daki iPhone'larda, Amerika'da satılan iPhone'larda hükümet uyarıları denilen bir kategori yer alıyor. Bu kategoride Amber alarmı da var. Yani Amerika'da bir çocuk kaçırıldığı zaman telefonunda bu bildiriye izin veren kullanıcılara çocuk kaçırılma ile ilgili bir alarm gönderiliyor. Ülkemizde de bu alarma dair bir imza kampanyası başlatılmış durumda. Yani isteyenler araştırıp bakabilir ve imzasını atabilir. Linkini aşağıya bırakacağım. Konuya dönecek olursak Bruce Wayne de bu duruma benzer olarak bir savunma mekanizması geliştiriyor. Cinayetlerin önüne geçmek için Batman'i yaratıyor. Yani Bruce Wayne Batman olarak Gotham şehrine düzen ve adalet getirmeye çalışıyor. Yani aslında gördüğümüz, izlediğimiz, okuduğumuz üzere başarılı da oluyor. Fakat her ne kadar başarılı olsa da kendisi hakkında sağlıklı gitmeyen bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi Bruce Wayne'in yaşadığı kimlik bölünmesidir. Yani düşününce Bruce Wayne kimliğini bilincinde geriye çekip yeni bir kimlik oluşturuyor. Yeni bir kimlik öne sürüyor. Yani bir nevi disosyatif kimlik bozukluğu gibi düşünebilirsiniz. Ama yani tam da böyle Split filmi gibi değil. Daha bilinç düzeyinde bir bölünme yaşanıyor. Bu arada izlemediyseniz Split filmini de öneririm. Neyse, Bruce Wayne'in alarm halindeki bu kimliği intikam duygusuna takıntılı hale gelmeye başlıyor. Ve Bruce Wayne olduğundan daha çok Batman olmaya başlıyor. Gününün çoğu saatini Batman olarak geçirip aslında asıl kimliği olan Bruce Wayne kimliğine, kendisine çok zaman ayıramadığını görüyoruz. Batman kimliğini bir kenara bırakacak olursak Bruce Wayne kimliği aslında çok da sevilebilir bir karakter değil. Yani tabii ki zengin, güçlü, hayırsever ama bir o kadar da ukala, soğuk ve kendisini boş lanse eden birisi. Ayrıca romantik ilişkiler konusunda da başarısız. Sadece romantik ilişkiler konusunda da değil, arkadaşlık ilişkileri konusunda da başarısız. Yani şimdi sizden Bruce Wayne kimliğiyle arkadaşlarını düşünmenizi istesem birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü görmüyoruz yani. Kimle arkadaş? Yani bir Gordon'la arkadaş. Başka kim? Alfred var. Başka kim var? Lucius var. Yani başka da aklıma gelen yok benim. Hatta Bruce Wayne bile Bruce Wayne olmayı sevmiyor olacak ki zamanın çoğunu Batman olarak geçiriyor adam. Bir bakıma aslında Bruce Wayne bu bölünme sayesinde kendi kimliğini geriye atıp asıl kimliğini buluyor belki de. Ama maalesef bulduktan sonra Batman kimliğini takıntılı hale gelmeye başlıyor. Ve bu kimliğe takıntılı hale gelmek beraberinde kendisine büyük şekilde mal olacak şeyler getiriyor. Yani bir bakıma büyük güç, büyük sorumluluk getirir muhabbeti gibi. Bu kimlik yüzünden Bruce çok dengeli bir ilişki sahibi olamıyor. Bu kimlik ona hem duygusal hem fiziksel bir acı vermeye başlıyor. Bir bakıma bu kimlik aslında zararlı diyebiliriz. Velhasıl ister bir kaza sonucunda edinilen, ister bir suç teşkil eden durum niteliğinde edinilen travmatik yaşantılarda kişi kişilik bazında bölünmeler yaşayabilir. İnsanlardan kendisini soyutlayabilir, kendisini uzaklaştırabilir. Bu olaylarla başa çıkmaya çalışmak, bu travmalarıyla başa çıkmaya çalışmak, yaşanılan o olayın neden yaşandığı hakkında bir anlam arayışına girmek, insanı disosyasyon dediğimiz o duruma sürükleyebilir. Ve Bruce Wayne de bu duruma sürüklenmiştir. Evet, videoyu burada bitirmek istiyorum. Bence ilk Batman videosu için gayet kendime göre iyi bir video oldu. İlk video dedim çünkü Batman hakkında filmi izledikten sonra da farklı konulara değinmek istiyorum. Hatta gelecek videoda nelerden bahsedeceğim hakkında biraz bilgi vereyim. Gelecek videoda Batman'in yarasa fobisi, birkaç savunma mekanizması ve Batman için yani Bruce Wayne için baba figürünün önemi hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Kendimce tabii ki yani. Bu yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Yani o videoda ne zaman gelir bilmiyorum açıkçası. Yani 2 yıl sonra falan da olabilir yani. Hoşçakalın.